Merhaba, Ekotoks'a hoş geldiniz. Bugün bilgisayar mühendisliği bölümü öğretim üyesi Doktor İlker Korkmaz bizimle olacak. Kendisiyle dünyada ve Türkiye'de yaşanan veri sızıntılarını ve dijital ortamda gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarından nasıl korunmamız gerektiğini konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam dünyada ve Türkiye'de veri sızıntısı vakalarında yaşanan artışın sebepleri nelerdir? Öncelikle bu verinin değerine göre değişir ama veri sızıntısını gerçekleştiği yerde ele almak lazım. Mesela bu bir şirket verisi ise genelde çalışanlardan kaynaklı bir durum. Bilerek veya bilmeyerek ilgili çalışanların bu şirket verilerini sızdırmasıyla ortaya çıkan ya da bu işe aracı olmasıyla ortaya çıkan durum. O halde buna erişim açısından yetkilendirmelerinin yapılması, durum açısından erişim yetkilerinin tanımlandıktan sonra çeşitli kısıtlayıcı kuralların getirilmesi anlamlı olabilir. Kendimize ait kişisel verilerden bahsediyorsak ancak bunların yine saklandığı depo merkezleri var. Bu depo merkezlerinin erişim yöntemleriyle ilgili durumlar olabilir. Bunlara mahremiyet açısından ele bakarsak veriyi sakladığımız ortamların güvenli tutulması anlamlı olur. Eğer kastettiğimiz tamamen mahrem diye ifade ettiğimiz kişisel verilerimiz ise genelde başkalarına güvendiğimiz için bunları başkalarıyla paylaşabiliyoruz. Ve bu bağlamda da veri sızıntılarının nedenlerinden en büyüğü aslında yine kendimiz oluyor diyebilirim. Sahte internet siteleri ve mobil üzerinden yapılan dolandırıcılıklar çok profesyonel yapılmaya başlandı. Biz bunları gerçeğini sahtesinden nasıl ayırabiliriz? Ayıramama ihtimalimizi hep göz önünde bulundurarak asla hemen bir iş için fazla değerlendirme yapmadan harekete geçmeyelim. Bizim için acaba bu sahte sitelere girme nedenimiz nedir? Yani bizim amacımız bir alışveriş ticaret sitesi olabilir. Bizim amacımız bir gerçekten de şirketimizle ilişkili veya ilişkisiz zaten verilerimizi vermeyi öngördüğümüz bir site olabilir. Biz buna neden giriyoruz şu an? Genelde bize anlık bir SMS ya da bir e-posta gelip bizi cezbedici ifadelerle oraya yönlendiren bir durum var ise yani neden bunu yapıyorum diye bir sakin olarak değerlendirmemiz icap ediyor. Bunun bir diğer boyutu da duygulardan yararlanıyorlar. Korkutucu bir içerik oluşturarak yapmalı mıyım, hemen harekete geçmeliyim gibi sonuçlar doğabiliyor. Ama bizim bunları yaparken temel noktamız bulunduğumuz yerin aslında site açısından konuşuyorsak web sitesi açısından protokol açısından HTTPS URL'si var mı? Yani güvenli iletişim yapıyor muyuz? Eğer biz bunu bir arama motoru üzerinden arayıp tıklayarak girdiğimiz bir yerse gerçekten site bizim daha önce hiç girmemiş olduğumuz yer olur ama bizim için tuhaf görüntülü mü yoksa normal bir site mi? Bunları değerlendirmemiz icap ediyor. Bazen de gerçekten çok detay veri isteniyorsa bizden neden diye sorup ihtiyaç olmayan veriyi vermememiz gerekiyor. O yüzden temel nokta yine dikkatli olursak bunları engelleme ihtimalimiz artacaktır. Hocam teknoloji baş döndürücü bir şekilde ilerliyor. Hızına yetişemiyoruz. Sizce gelişen teknoloji özel hayatın mahremiyeti ve kişisel verilerin güvenliği açısından bir tehdit oluşturuyor mu? Eğer olaya gerçekten ütopik bakarsak elbette tehdit oluşturuyor. Ama biz internetsiz bir yaşam düşünemiyoruz. Hatta internetin olmadığı şu bizim bulunduğumuz odada bile anahtarı kilitleyelim kimse girmesin böyle bir yaşam mümkün değil. O yüzden teknolojinin bize tehdit olması gibi paranoyadan ziyade biz bu teknolojiyi kendimiz için yararlı kullanabilir miyiz diye değerlendirip bizim ihtiyacımız olmayan yerlerde mahremiyet ve kişisel veri açısından fazla detaya girmemek gibi, düşünmemek gibi eğer ki bizden de isteniyorsa neden bunun gerekçesini almak gibi yöntemlerle ilerlersek teknolojinin bize tehdit olmasından ziyade bizim için yararlı kullanışlı hale gelmesini değerlendirebiliriz. Peki hocam bizi önümüzdeki yıllarda dijital güvenlik anlamında nasıl riskler bekliyor? Risk hep vardı. En önemli risk dediğim gibi mahremiyet açısından kişisel verilerin saklanma riski. Eğer kendi kişisel verilerimize mesela emekli bir amcamız, teyzemiz ya da bizim öğrenci olarak çocuğumuz. Onların dijital dünyadaki işlemleri oyunlar oynamak, alışveriş sitelerinden işlemler yapmak, gelen sosyal medya hesaplarında birbirleriyle etkileşimde bulunmak. Bunlar çok aslında zarar vermeyici gibi şeyler gibi görünse de bir kişinin ilgili zincirin bir halkasının zayıf olması mantığıyla bazı mahrem bilgisi çalınmışsa ya da sızdırılmışsa onun üzerinden diğerlerine de tüm sistemi etkileyecek faktörler oluşturulabilir. Biz ne yapalım? Mesela mobil uygulama mı indiriyoruz? Herhangi bir yerden direkt link üzerinden değil. Uygulamanın resmi yerinden indirmeye çalışalım. Web sitesine mi girmeye çalışıyoruz? Web sitesine eğer biliyorsak kendimiz zaten giriyoruz ama ilk defa giriyorsak arama motorundan bir takip edelim. Ya da bunun yanı sıra örnek olarak yine çocuklarımıza dönmek istiyorum. Oyunlar oynarken hesaplarını paylaşıyorlar. Benim yerime sen de oyna gibisinden. Sosyal medyalarda biz kendi hesaplarımızı tanıdığımız, güvendiğimiz kişilerle ortak paylaşımlı kullanabiliyoruz. İş yerinde bile e-postalarımızın parolalarını maalesef ki bazı diğer iş arkadaşlarımıza verebiliyoruz. Yani güven unsurunda bizim bu teknolojideki riskleri fark edip bunlara yönelik mahremiyet açısından kendi güvenliğimizi kendimizin koruması, en basit çok temel olarak da şifremizi başkasıyla paylaşmamamız. Ama çok doğrudur ki yaşlılarımız gençlerimizden yardımlar istiyorlar. Banka sırasında da istiyor, e-devlete girerken de istiyor. İşte burada
o mahremiyet unsurlarında bir, tanıdığımız, güvendiğimiz kişiler dahi maalesef kendileri istemese de başkalarının sızdırmasına aracı olabilirler. O yüzden bunu aklımızdan hiç çıkarmayalım. Riskler artacak mı? Bence artacak. Ama bize sunulan özellikler, yararlanabileceğimiz teknolojik faydalar da artacak doğal olarak. O yüzden biz kendimizi kapatıp hani internetsiz herhangi bir kilitli yerde kalmak gibi, paranoyak gibi bir düşünceye girmeden güvenli ve var olan tehditlerin, risklerin artacağının da bilinciyle mahrem bilgilerimizi istenmediği sürece vermeyip, istendiğinde de detaya girmeden istendiği kadar vererek olaya kendimiz sahip çıkmalıyız. Hocam aslında saydınız ama bizim birey olarak kişisel verilerimizin çalınmaması ve sahte hesapların tuzaklarına düşmemek için uymamız gereken kurallar nelerdir? En temel nokta güven unsuru var burada. Sosyal mühendislik kavramıyla çok rahat anlaşılabileceği için şu örneği vermek istiyorum. Bankadan para çekerken siz benim arkadaşım olduğum için yanında bulunabiliyorsunuz. Ben de hiç umursamıyorum zaten ama maalesef ki siz o anki dürtüler ya da bilmeden o an benim girdiğim numarayı görebiliyorsunuz. Bunu işte e-posta ya da sosyal medya hesaplarımıza da kullandığımız internet sitelerinde yansıtabiliriz. O yüzden ben karşımdakine ya da yanımdakine güvenmekten ziyade hatta onu da bu tehlikeye sokmamak adına onu hiç bu sosyal mühendislik işleminin içinde bulundurmasaydım bu sorun ortadan kalkacaktı. Bulundurmak durumunda kaldığımda da işte ona güvenirken gerçekten güvenmiş miyim, güvenilecek biri mi diye sorgulamaktan ziyade sırf onun için güvenmeye ihtiyaç yok, güven unsuru açısından ihtiyaç olmayan veriyi paylaşmayayım, kendi verimi kendim en güzel şekilde koruyayım diye ilerlemeliyiz. Elbette bizim bazı yapamadığımız şeylerde yardım istediğimiz durumlar olacaktır. O yüzden resmi yerlerden almaya çalışalım. Bir de son bir ekleme daha yapabilirim ki USOM var, Ulusal Siber Olaylarla Müdahale Merkezi. Orada gün be gün ilgili sahte siteler ya da zararlı tehdit oluşturan bağlantılar yayınlanıyor. Bizim çoğunlukla bilhassa sosyal medyalardan aldığımız fazla tuhaf durumlar varsa orada o var mı diye de kontrol edebiliriz.